Araştırmamız TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesi. Temel araştırma sorumuz da Türkiye'de bireylerin infodemi konusundaki tutumlarının belirleyicilerini keşfetmek. Burada da amacımız infodemiyle etkin mücadele için bazı politikalar geliştirmek. 2020 yılında başlayan pandemi dolayısıyla aslında hepimiz benzer sorunlarla karşı karşıya kaldık. Bunlardan bir tanesi de çok yoğun bilgi akışıydı. O bilgi akışı karşısındaki çaresizliğimizi yaşarken o dönemde de Dünya Sağlık Örgütü yeni bir kavramı ortaya attı, infodemi diye. Aslında infodemi yeni bir kavram değil. Eskiden beri başka zamanlarda da karşılaştığımız şey, deprem ve benzeri doğal afetlerde de insanlar aşırı bilgiyle beraber şaşkınlık içerisinde kalabiliyorlar ama bu pandemide en fazla olduğu dönemdedik. Yanlış bilmiyorsam 300 milyondan fazla tweet atıldı bir ay içerisinde. Böyle bir durumda biz de Türkiye'de insanların bilgi karşısındaki acizliğinin, o bilgi akışı karşısındaki acizliğini anlayabilmek için bir araştırma çalışması düzenlemeye karar verdik. TÜBİTAK tarafından da o 1001 projesi çerçevesinde desteklenen 100 kadar projeden bir tanesi oldu. Biz de projeyi yürütmüş olduk böylelikle. Aslında triangülasyon yani üçgenleme denen bir yönteme başvurduk. Üçgenlemede öncelikle biz Twitter'a odaklandık. İnsanların Twitter'da kullandıkları haber kaynaklarına baktık. Elimizde 2 dönem var. Bunlardan bir tanesi Temmuz ayına kadar olan dönem, diğeri de Ağustos'tan Kasım'a kadar olan dönemde. Biz ilk önce 5 milyon daha sonra da 500 bine yakın tweet'i inceledik ve bunların arasından örneklemlerle linkleri keşfettik. O linkleri bulduk ve o linklerin arasında da ne kadar yanlış haber var onu görmeye çalıştık. Hangi kaynaklar daha fazla yanlış haber sayıyorlar ve en önemli şeylerden bir tanesi ne tür yanlış haberlerle karşı karşıya kalıyoruz. Her iki araştırmada yaklaşık %4 ile %5 oranında linkin yanlış haber içerdiğini gösterdi. En çok yanlış haberde de özellikle kaynakları hakkında, nereden kaynaklandığı hakkında ve daha sonra da ikinci dönemde özellikle nasıl tedavi edileceği konusunda çok sayıda yanlış haber vardı. İkinci aşamada biz insanlarla derinlemesine görüşmeler yaptık 40 kişiyle. Bunların yaklaşık yarısı yüzde, yarısı uzaktan yapıldı ve burada da temel motivasyonumuz insanların yanlış bilgiyi nasıl karşıladıkları, yanlış bilgiyle mücadele için neler yaptıkları, haberleri nasıl tartıştıkları ve davranışları nasıl meşrulaştırdıklarına odaklandık. Ve bunun en önemli şeylerinden, bulgularından bir tanesi aslında infodeminin bir tür mezenformasyon olduğuydu. Mezenformasyonda kasıt şu, insanlar yanlış bilgiyi iyi niyetle paylaşıyorlar. Gerçekten de bizim o derinlemesine görüşmelerde öğrendiğimiz önemli şeylerden biri de insanların yanlış bilgiyi iyilik olsun diye arkadaşlarına, akrabalarına, tanıdıklarına bilgi sağlamak amacıyla yaptıklarını gösterdi. Buradaki 2 faktörün altını çizdik. Bunlardan bir tanesi bilgi paylaşımı sosyal bir olay. Yani insanlar bilgiyi paylaşırken doğru ya da yanlış olduğuna bakmadan sosyal bir faaliyette bulunuyorlar. Bunu bir kenara koymakta fayda var. İkinci olarak da insanların buradaki en büyük kusur yanlış bilgi paylaşmaları değil, bilgiyi kontrol edip etmediklerinde yatıyor. Yani çoğu kimse öndeki bilgi nasıl kontrol etmesi gerektiğini bilmiyor, zaten öyle bir alışkanlık da yok. Dolayısıyla üçüncü faktör devreye giriyor. Kutuplaşmış bir ortamda eğer insanlar karşına gelen bilgi yakın çevrelerinden, güvendikleri insanlardan geliyorsa ya da güvendikleri siyasiden geliyorsa ya da kendi kullandıkları haber kaynaklarından geliyorlarsa onu daha güvenilir bulup hızla paylaşıyorlar. Bu da içerisinde bulunduğumuz kutuplaşmanın en önemli göstergelerinden biri de. Başka bir şey de toplum içerisinde kırılgan grupların daha fazla yanlış bilgiye maruz kaldıklarını ve onunla daha az mücadele edebildiklerini gösteriyor. Yaşlılar, kadınlar, düşük eğitimliler ve benzeri kırılgan gruplar yanlış bilgi konusunda daha az donanımlar. Biz de bunu kalitatif taraftan derinlemesine görüşmelerde öğrendik. En son Türkiye'de 27 ilde yaklaşık 1600 kişinin katıldığı bir saha araştırması yaptık. Biz bunu yüz yüze yaptık o şartlarda. Karantina koşullarına uyarak arkadaşlarımız yaptılar. Burada da amacımız temel faktörleri istatistiksel olarak da göstermekti. Neyi bulduk? Yanlış bilgi dediğimiz mesele aslında bir yanlış bilgi şelalesinin parçası. İnsanlar komplo teorilerine inanıyorlar. Komplo teorilerine inananlar koronavirüs hakkındaki komplo teorilerine daha fazla inanıyorlar. Koronavirüs hakkındaki komplo teorilerine daha fazla inananlar yanlış bilgiye daha sahip oluyorlar. Dolayısıyla bunun altında yatan önemli şeylerden bir tanesi insanların
komplo teorilerine inanmaları. Daha az eğitimi olanlar, daha yaşlılar ve bizim bilişsel test dediğimiz bir testte daha düşük skor alanlar, yani bilişsel kapasiteleri daha düşük olan insanların daha fazla komplo teorilerine inandığını gördük ki bu da zaten literatürle uyumlu. Öteki taraftan kurumların önemini gördük. İnsanlar devlet kurumları hakkında şüpheye sahiplerse, uluslararası örgütler hakkında şüpheye sahiplerse ve sağlık kurumlarının uzmanlıklara güven, bilim insanları güvenmiyorlarsa yanlış bilgiye sahip olmaları kaçınılmaz oluyor. Çalışmalarımızdan bir tanesi de şunu gösterdi, yaptığımız analizlerden bir tanesi, yanlış bilgiye inandıkça insanların aşı yaptırma eğilimleri azalıyor. Yani yanlış bilgi orada duran bir şey olmuyor, insanların sağlık davranışlarını da etkileyen bir şeye dönüşüyor. Bunun sonucunda da bir sağlık sorununa da gerçekten dönüşebiliyor. En önemli bulgulardan biri, rakam da vermek gerekirse Türkiye'de konuştuğumuz 1600 kişinin temsili bir örneklendi. Sadece %10'unun herhangi bir doğrulama kuruluşunun ismini duymuş olması. Yani biraz önce niteliksel aşamada söylediğimiz gibi insanlar doğrulama yapmıyorlar. Kantitatif olarak da şunu gösteriyoruz ki insanlar doğrulama kuruluşlarının ismini bile duymamışlar. Ve yine araştırma şunu gösterdi ki doğrulama kuruluşlarına aşinalığı daha fazla olan insanlar yanlış bilgiye daha az inanıyorlar. Böylelikle aslında bir tür yanlış bilgi ekosistemi olduğunu görüyoruz. Bu yanlış bilgi ekosisteminin altında yatan şeylerden bir tanesi insanların bilişsel kapasiteleri. İkinci olarak insanların komplo teorilerine inançları var. Onu da masada tutmak zorundayız. O da belki kültürel bir şey. Buna ek olarak devlet kurumlarına ve otoritelere güvensizlik de devreye giriyor. Ve son olarak da tabii ki koronavirüs hakkında çok fazla yaygın olan komplo teorileri de o ekosistemin parçası oluyor ve bu da sağlık sorununa dönüşmüş oluyor. Araştırma çalışmamızın sonuçlarını yorumlarken biz hep şunu söyledik. Şu anda içinde bulunduğumuz pandemi nasıl son pandemi değil ise bu da son infodemi değil. Yani biz daha önce birçok infodemiyle karşı karşıya kaldık ama bu hacimde değildi. Önümüzdeki dönemde de küresel ısınmadan salgın hastalıklara kadar birçok infodemiyle karşı karşıya kalacağız. Hatta siyasi çatışmalar ve benzeri şeyler de infodemiye yol açacak. Dolayısıyla infodemiyle etkin mücadele için bir dizi politika geliştirilmesi gerektiğini zaten başında söylemiştik. Bu araştırma, bu üçgenleme araştırması bize ne tür politikalar geliştirmemiz gerektiğini söyledi. Şimdi burada öncelikle bireysel faktörlere eğilmekte fayda var. Bireysel faktörler derken biraz önce de söylemiş olduğum gibi bazı demografik gruplar, bazı kırılgan gruplar yanlış bilgiye daha fazla maruz kalıyorlar. Ve yanlış bilgiyle nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar. O grupların güçlendirilmesi gerekiyor. Bunlar yaşlılar, kadınlar, yaşlı kadınlar, bazı etnik gruplar, düşük eğitimler gibi çok geniş kesimler. Bunlara özel projeler, özel programlar geliştirip onların güçlendirilmesi gerekiyor. Bu önemli şeylerden bir tanesi. İkinci faktör psikolojik faktörler. Yanlış bilgi bir panik içerisinde olduğumuzda daha fazla geliyor. Dolayısıyla bu tür infodemiyi engellemenin en önemli yolu kriz anlarında insanların paniğe girmesini engellemek. Peki insanların paniğe girmesini nasıl engelleyeceğiz? Basit bir şekilde otoritelerin, ki o da başka bir bulgumuzla örtüşüyor, otoritelerin insanlara güven vermesi ve o insanları sakinleştirmesi gerekiyor. Komplo teorileri başlı başına üzerine durmamız gereken bir şey. Biraz önce de söylediğim gibi komplo teorileri bir şelale olarak ilerliyor ve yanlış bilgiye yol açıyor. İnsanları komplo teorilerine karşı donanımlandırmak lazım. Başka bir politika alanı da insanların kapasitesini arttırmak lazım. Hangi açıdan? Medya okuryazarlığı açısından, sağlık okuryazarlığı açısından ve eleştirel düşünce açısından bunlar bizim bireysel düzeydeki müdahale önerilerimiz. İkinci müdahale düzeyi kurumlar düzeyinde. Devletlerin daha fazla güvenilir olması gerekiyor siyasi otoritenin. Özellikle siyasal kutuplaşma pandemi döneminde infodeminin yayılmasına etkiliyor. İnsanlar çünkü hükümetten ya da muhalefetten gelen bilgileri farklı değerlendiriyor. Dolayısıyla hükümetlerin şeffaf olması gerekiyor, katılımcı olması gerekiyor ve güven vermesi gerekiyor. İkinci olarak uluslararası kurumlar, Avrupa Birliği olsun, Dünya Sağlık Örgütü olsun ve benzeri diğer uluslararası kurumlar başarısız görülüyor. O kurumların başarılarını anlatmaları gerekiyor. Daha fazla iletişime önem vermeleri gerekiyor ve başka bir müdahale alanı da bilim insanlarının güvenilir olmaları gerekiyor. Şu anda bizim de gördüğünüz gibi her gün, her gece bir kanalda başka bir bilim insanı farklı bir bilgi verdiği zaman insanlar aklı karışıyor. Onun haricinde de insanlar bilim insanlarına güvenmemeye başlıyorlar. Dolayısıyla bilim insanlarının bilim iletişimine de ağırlık vermeleri gerekiyor. Başka bir müdahale alanı da platformlar tarafında olması gerekiyor. Çünkü
bizim araştırmamız şunu gösterdi. Yanlış bir çoğunlukla sosyal medya platformlarının kapalı kısımlarında yayılıyor. Yani bazı kapalı gruplarda ya da bizim göremediğimiz yazışmalar da oluyor. Dolayısıyla platformların bunları bir açmaları gerekiyor. İkincisi, platformlar yanlış bilginin yayılmasından kâr ediyorlar. Bunu engellemeleri lazım. Yanlış bilginin ve komplo teorinin yayılmasından para kazanmaya son verecek düzenlemeler yapmaları gerekiyor. Başka bir müdahale alanında insanları platformları daha etkin kullanacak şekilde biraz önce bahsettiğimiz gibi medya okuryazarlığı konusunda güçlendirmenin platformların yükümlülüğü olduğu. Başka bir müdahale alanında da doğrulama kuruluşlarının rolü. Ve araştırmamızın her aşamasında doğrulama kuruluşlarını insanların kullanmadığını gördük. Onları daha kullanılabilir kılmak zorundayız. Yani insanlar kolaylıkla gelip bir doğru bir haberi nasıl doğrulayabileceklerini öğrenmek zorundalar. Bunun için hem bu kuruluşların tanınırlığını arttırmak zorundayız, hem kolaylaştırmak zorundayız, hem de güçlendirmek zorundayız. Bu da en önemli politik alanlarından biri geliyor. Ama şunu fark etmemiz gerekiyor. Başta da söylediğim gibi bu pandemi son pandemi olmadığı gibi bu infodemi de son infodemi değil. Bizim hazırlıklı olmamız sağlık sorununu bir an önce engellememizi sağlayacaktır.